Hamas'tan bir açıklama var son dakika. Hamas korkakça suikasti ve Gazze'deki halkımıza karşı devam eden soykırımı kınamak ve Filistin toprakları, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı korumak için bütün camilerden başlayan öfke yürüyüşleri düzenlensin diyor. 7 Ekim'den sonra da benzer bir çağrı yapmıştı Hamas. Ve 7 Ekim'den sonra ilk cuma öfke cuması olsun, öfke yürüyüşü olsun şeklinde yine bir çağrı yapmıştı. Aynı çağrıyı yineliyor. Hamas yarına dikkat çekiyor. Bütün camilerde başlayan cuma namazından sonra muhtemelen birçok noktada gerginlik olacaktır. Mescid-i Azam cenaze namazı kritik bir kitle bütün İslam alemine yayılacak dedim mi demedim. Mısır'a da yayılacak bu. Evet. Atıyorum siz arkadaşlar, bu da Hamas'ın açıklaması. Kaynaklarım da... Hulya, duyabiliyor musun beni? Evet, epey bilgiler atıyorlar bana sağ olsunlar. Evet Yunus. Şimdi bugün ben bir Netanyahu-Biden telefon görüşmesi bekliyorum. Onun da tabii açıklaması geldiğinde hemen iletiyor olacağız son dakika olarak. Ancak bu tabii İsrail'in bu hafta yaptığı suikastlerden sonra ilk konuşma olacak Başkan Yunus, Biden. tam da söylediğin Başbakan gibi bir Netanyahu. son dakika geçiyor ama ne kadar doğru bilmiyorum. ABD Başkanı Biden Netanyahu'yla telefonda görüştü. Tam sen ağzından çıktı. Kaynaklarımdan bir bilgi geldi. Bilmiyorum. Görüşme olacaktı bugün zaten. Bugün galiba olmuş o telefon bekliyordum. görüşmesi. Netanyahu ve Erdoğan, hani bu ikisini bekliyorduk zaten ama Beyaz Saray'dan hala bu konuşmanın, görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi gelmedi Netanyahu konusunda. Bunun önemi var tabii ki. Bir de şunu söyleyeyim ben. Blinken bugün tabii bir telefon trafiğine de başladı, ABD Dışişleri Bakanı. Dünden önceki gün Mısır Dışişleri Bakanı ile konuşmuştu. Dün Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile konuşmuştu. Bugün de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün Dışişleri Bakanları ile konuştu. Bir önceki saldırıda, yani İran misillemesinde ABD'nin orada mini bir koalisyon oluşturduğunu da hatırlatmak lazım. İsrail'e destek olmak için buna İngiltere, ABD, Fransa, Suudi Arabistan ve Ürdün katılmıştı. Böyle bir koalisyondan sonra hatta Brett McGurk çok açık ve net bir şekilde bizim burada yaptığımız şey tarihiydi ve burada yeni bir güvenlik mimarisi oluşturuyoruz demişti. Tabii bu Nisan'da bir araya gelen koalisyon yeniden bir araya geldi mi ya da gelmek üzere mi? Bu da çok önemli çünkü Blinken'ın yaptığı bu konuşmalar önemli. Aynı zamanda dün ABD Genelkurmay Başkanı da Mısırlı mevkidaşıyla görüştü. Bu da önemli bir gelişme. Yani ABD bu iki suikastten sonra İsrail'e bir saldırı gerçekleşebileceğini tahmin ettiği için önümüzdeki birkaç gün boyunca buna hazırlanıyor olacak. Tıpkı Nisan'da yaptığı gibi. Çünkü Amerikalı istihbarat ve askeri yetkililer bize şunu söylüyordu geçtiğimiz aylarda. Şayet ikinci bir cephe açılırsa bu noktada İsrail'in biz kendi kendini yeterli manada savunamayacağını düşünüyoruz. Yeterli bir şekilde burada karşı koyamaz diyordu. Ondan dolayı orada işte ABD devreye giriyor. Tıpkı geçen hafta Netanyahu'nun kongrede mesajını verdiği gibi bir İran'la ABD'yi sıcak çatışmaya çekme ihtimali oluşturan da hareketlerde bulunuyor. ABD bunu istemese de, çünkü orada bir savaşa girmek istemiyorlar postalları sahaya koyup. Yine de İsrail'i savunmak zorunda kalıyorlar ve yine bu hafta bunun bir benzerini görebiliriz. Ama o geldiğinde bu Netanyahu-Biden görüşmesinin Beyaz Saray açıklaması hemen sıcağı veriyor olacağız. Evet Yunus. Yine bir son dakika İran Dışişleri Bakan Vekili de Katar, Türkiye, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları ile görüşmüşler. Evet. Ben bir şey söyleyebilir miyim öğretmenim? Buyurun. Yunus da orada. Bakın. Ümit'i de unutmayalım, Lübnan'a dönelim Az önce sonra. Sayın Bakan'ın söylediğini atıfta bulunmak istiyorum. Rusya ve Çin'in pozisyonu ne olacak? Rusya bunun bir suikast olduğunu söylemişti. Şimdi Medvedev bir açıklama yaptı. Dedi ki Orta Doğu'da barış ancak bölgesel güçlerin katılacağı büyük bir savaşla mümkün olur. Bakın bu çok ciddi bir açıklama. Az önce de biliyorsunuz Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu başarılı 7 uçaktan 26 esir takasında esirler Rusya'ya indi. Başkan Putin karşıladı. Evet, uçağın merdivenlerinde karşılamış. Yani şimdi Putin. Türkiye'nin burada bir şey var. MİT'in başarısı ne?
Görüntüleri Savaşan gördüm. tarafları Bayağı barıştırmaya öpüyor, sarılıyor çalışıyor. falan. Ekipten Mossad Alışık ise olmadığımız insanları görüntüler. öldürmeye çalışıyor. Bakın bu çok önemli. Lütfen bir daha söyleyeyim bakın. Mossad bir istihbarat teşkilatı suikastle insanları öldürüyor başka ülkelerde. Türk istihbaratı da birbirlerine husumet yapmış insanları 7 tane devleti bir araya getirip onları barıştırıyor diyalogla. Bu Türk'ünle İsrail istihbaratının arasındaki fark. Şimdi 2 gündür şu propaganda yapılıyor. İsrail istihbaratı çok büyük. Herkesi vurur. Karavana ulan karavana. Karavana tabii canım. Karavana. Al bak şimdi yarın bir gün daha bela gelecek başına. Daha fazla İsrail askeri ölecek. Daha bakanın söylediği şey çok önemli. Belki Avrupa'da başka bir yerde zavallı bir Yahudi öldürülecek. Bunun sorumlusu kim? Netanyahu. Bakın gerçekten söylüyorum yani. Bu bir din savaşı başlatılıyor ya. Burada masum insanları kendi koltuğu için tehlikeye atan bir Netanyahu var. Halkı diyor git. Senato diyor git. Oradaki senatoyu bastılar oraya geldiğinde. İstemiyoruz Netanyahu diyor. Bu nasıl bir adam ben anlamadım hocam. O zaman şu noktaya geliyoruz. Acaba İran'ın yaptığı o maskenin arkasında Netanyahu'nun arkasında başka birileri mi var? onu söylüyor zaten yani. Tek adam değil canım. Her maskenin arkasında bir kişi var. Heh, Hayır bunu zaten söyleyeyim. devlet değil diyor. Yukarısında da görüyor. Bu bir devlet değil. Ne diyor? Siyonist çete. Evet yok şöyle diyor. Aa bir dakika. Bir dakika. 25 dakika önce İran'ın haber ajansı bir paylaşım yapıyor. Günler sonra suskunluk sona erdi. Haniye'nin New York Times'ın paylaştığı görüntü vardı ya. Evet, evet. Suikastin evet. işlendiği bina. Binayı İran medyası paylaşmaya başladı. Bu önemli. Niye önden Amerika'ya sızdırdınız o zaman? Niye bu haberi önce bu binayı veya suikastin detaylarını neden Kendi Amerikan kabahatini medyası örtmeye çalışıyor. duyurdu, Stratejisi var. duyduk? Ha? Stratejik bu. Hay Allah'ım Yani yarabbim ya. nasıl